İnternet vücudunuzla ilgili inanılmaz gerçekleri listeleyen bir sürü videoyla dolu olsa da bunların bir kısmı pek doğru bilgiler içermiyorlar. Bense bugün sizlere tıp fakültesinde öğrendiğim vücudunuz hakkında bilimsel kaynaklarca doğrulanmış ilginç 40 tane gerçek paylaşacağım. Hoş geldiniz. İsmim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp 6. yani son sınıf öğrencisiyim ve bu video sponsor olduğu için BP Gelişim Senliğe teşekkür ederim. El tırnaklarınız ayak tırnaklarınızdan 2 kat daha hızlı uzar. Serçe parmağınızdaki tırnak diğer tırnaklarınıza oranla daha yavaş uzar. Vücut hücreleriniz o kadar çok yenilenir ki 10 yılda yepyeni bir iskelete sahip olursunuz. Kirpiklerinizi keserseniz tam uzunluğuna geri ulaşması 1 ila 2 ay sürer. Ağzınızda her gün 1 litre tükürük üretiyorsunuz. Vücudunuzdaki en küçük kemik kulağınızın içindeki üzengi kemiğidir. Sanılanın aksine 2 değil 3 tane göz kapağımız vardır. Atalarımızın bize mirası olan Plica semilunaris körelmiş olsa da yeryüzündeki pek çok canlıda göz kırpma sırasında gözü temizlemek ve korumak için kullanılır. Vücudunuzdaki damarları uç uca dizerseniz dünyanın etrafını 4 kez sararlar. İnsan kalbi vücudun dışında da atmaya devam edebilir. İçerisinde kendi pili bulunduğu için oksijen kaynağı olduğu sürece atmak için beyne ihtiyaç duymaz. Sol akciğeriniz sağ akciğerinizden daha küçüktür çünkü solda kalbiniz var. İnsan dişlerinin minesi köpek balıklarının dişlerindeki minelere kadar serttir ama siz yine de şişeleri dişinizde açmayın. Kornea insan vücudunda oksijeni kan yoluyla almayan tek dokudur. Oksijeni doğrudan havadan alır. Bu yüzden de tarihi geçmiş lenslerinizi lütfen kullanmayın. Ortalama olarak dinlenme halindeyken kadınların kalbi erkeklerinkinden daha hızlı atar. Dişler kendi kendini iyileştiremeyen tek vücut parçasıdır. Boyutuna göre en güçlü kas maseter kasıdır. Çenenizi sıktığınızda dişlerinizle 25 kilo, azı dişlerinizde de 90 kiloluk bir kuvvet uygulayabilirsiniz. Soğanları parçaladığınız zaman içindeki alinaz enzimi propantial S-oksit olarak bilinen kimyasal tahriş edici bir gaz üretir ve gözyaşı salgılamaları için de lakrimal bezleri uyarır ve bu yüzden ağlarız. Karaciğerinizin 3'te 2'si alınsa bile kendini geri tamamlayabilir. Üstelik bu yıllarca süren bir yenilenme de değil. Maksimum 2 ay sonra yepyeni bir karaciğere sahip olmuş olursunuz. Peki neden Türkiye'de organ bağışı bu kadar düşük? Bu videonun çekimlerine başlamadan önce Uludağ Üniversitesi Renkli Gülücükler Öğrenci Topluluğu'nun BP Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yürüttüğü bir organ bağışı farkındalığı projesiyle karşılaştım. Yardımlaşmayı çok seven bir ülke olmamıza rağmen organ bağışı sıralamasında diğer ülkelerin arkasında kaldığımız acı bir gerçek. Can Kardeşim projesi bunun altında yatan sebebin insanların kafalarında yatan soru işaretleri olduğunu görmüş ve bu konu hakkında insanları sürekli bilinçlendirerek, doğrusunu öğreterek organ bağışının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Gelişim Seninle sağlık alanında buna benzer birçok projeye destek veriyor. Mesela yine aralarından çok beğendiğim Trakya Üniversitesi ETUPSA Eczacılık Öğrencileri Birliği'nin yine BP Gelişim Seninle kapsamında atık ilaç konulu projesinden bahsedeyim sizlere. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlarımızı zararı olacağını aklımıza bile gelmeden çöpe attığımızda bu ilaçlar toprağa geçtiği zaman bitkilere bulaşıyor ve bu bitkileri daha sonrasında bizler yiyoruz. Yani zehirleniyoruz bir bakıma. Trakya Üniversitesi de bu konuda farkındalık projesi hazırlamış ve şehirlerin belirli merkezlerine atık ilaç toplama noktaları bırakmışlar. Sizler de evdeki atık ilaçlarınızı eczaneye götürerek bunların imhasını sağlayabilir, sağlığınızın korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu videoya başlarken de pek çok yanlış bilgiyle karşılaştım internette. Özellikle internet üzerindeki videolarda veya sosyal medya gönderilerinde hiçbir kanıtı olmayan bilgiler verilmiş. Bu yüzden internette araştırma yaparken devamlı şüpheci olmakta, sorgulamakta fayda var. Bahsettiğim bu BP Gelişim Seninle projesinin portal, eğitimler ve sosyal projeler olmak üzere 3 ana ayağı var. Ben bu videoda sizlere gelişimseninle.com portalından bahsetmek istiyorum. Diğer 2 tanesi bir başka videomuzun konusu olsun. Gelişimseninle.com gençlerin kendilerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen bir gençlik portalı. Güncel haberler, kişisel gelişim, sorumlu yurttaşlık, çalışma yaşamına hazırlık alanlarında ve güncel konularda bilimsel bilgiler ve çeşitli eğitimler yer alıyor. Bunlara ek olarak üniversite kulüplerinin kapasite gelişimleri için eğitim düzenlenip bu eğitimi tamamlayan kulüplere de projelerin uygulanması konusunda destek oluyor. Bu projede gençlerin bilgiye erişimi ve gençlere 21. yüzyıl becerilerini kazanmaları amaçlandığı için web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında bilimsel bilgiler veya günlük hayatta işinize yarayabilecek pratik tavsiyeler bulabilirsiniz. İnceleme
incelemeniz için ben hepsini açıklamalar kısmına bırakıyorum. Sizler de bu linklere tıklayarak hem portalı hem de sosyal medya hesaplarını rahatlıkla inceleyebilirsiniz. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edelim. İnsan vücudunda hacim olarak en küçük hücre sperm hücresidir. İnsan vücudundaki en büyük hücre ise yumurtadır. Hatta dünyanın en büyük hücresi de deve kuşu yumurtasıdır. Teratom ya da diğer ismiyle dermoid kist adını verdiğimiz tümör içerisinde körelmiş dişler, deriler, saçlar bulundurabilir. Kadınların beyinleri hamilelik sırasında küçülür. İnsan beyninde 100 milyar nöron ve bunun 10 ila 50 katı sayıda yardımcı glial hücre bulunur. Mide asidi dünyadaki en asidik maddelerden biridir ve pH değeri sadece 1'dir. O kadar asidiktir ki birçok metali çözebilir, ancak bir istisna var: plastiği çözemez. Yani olur da bir gün bir plastik parça yutarsanız diğer taraftan olduğu gibi çıkacaktır. Gün içinde aldığınız kalorinin %5 ila 15'ini yediklerinizi sindirirken yakarsınız. Sindirim sistemimizde çoğu bakteri olmak üzere yaklaşık 100 trilyon mikroorganizma bulunmaktadır. Hatta bu bakteriler vücudumuzdaki mutluluk hormonu olan serotoninin %95'ini üretirler. Yani şu an mutluysanız bağırsağınızdaki bakterilere teşekkür edebilirsiniz. Burnunuzdaki siller yani kıllar öldükten 20 saat sonrasına kadar hareket etmeye devam edebilirler. Kadınların burnunda erkeklerin burnuna kıyasla %50 oranla daha fazla nöron bulunur. Bu da kadınların daha iyi koku almasını sağlar. Görme, tatma, dokunma, duyma, koklama diye 5 duyumuz olduğunu biliyoruz. Ama aslında daha fazla duyuya sahibiz. Mesela propriosepsiyon vücudumuzun uzaysal olarak nerede olduğunu hissetmesidir. Yani bacağınızı görmeden bacağınızın nerede olduğunu hissedebiliyorsunuz gibi. Ekilibrosepsiyon denge duyumuzdur. Termosepsiyon dışarıdaki ısıyı hissetmemizi sağlar. Nosisepsiyon acıyı hissetme yeteneğimizdir. Kronosepsiyon ise zamanın nasıl geçtiğini hissetme duyumuzdur. Vücudumuzdaki en büyük kas gluteus maximus yani kalça kasımızdır. Aquajenik ürtiker cildin suya temas ettiği gibi kabarıp kurdeşen dökmesine verilen isimdir ve şu an için herhangi bir tedavisi yoktur. Sadece semptomları hafifletebilecek ilaçları vardır. Düzenli olarak spor yapanlar yapmayanlara göre daha erken ve daha sık terlerler. Çoğu insan dilini çıkardığında o çıkıntılı şeyleri tat tomurcuğu zannediyor. Ancak tat alma tomurcuklarınızı aslında göremezsiniz. Dilinizin üstündeki çıkıntılara biz lingual papilla ismini veriyoruz ve bunların sirkumvalat, fungiform, filiform ve foliat olmak üzere tam 4 çeşidi vardır. Dondurma gibi soğuk bir şeyi ısırdığınız zaman beyninizde elektrik çarpması gibi olan hissin ismine biz sfenopalatin ganglionöralji diyoruz ve şu anda neyin sebep olduğu konusunda birçok teori olsa da sebebini hala bilmiyoruz. Ağrıya karşı doğuştan duyarsızlık veya tıptaki ismiyle konjenital analjezi insanların fiziksel ağrılar hissetmediği nadir bir hastalıktır. Mesela yanan bir sobaya ellediğinizde hiçbir acı hissetmediğiniz için bütün cildiniz yanabilir. Vücudumuzun dengesini kulaklar sağlar. Burada küçük tüy hücreleri içeren 3 küçük kanal vardır ve sıvı ileri geri gittikçe bizler dengemizi sağlarız, nerede olduğumuzu anlarız. Dilinizin üstünde aynı parmaklarda olduğu gibi dünya üzerine başka hiçbir eşi olmayan bir iz vardır ve gelecekte telefonunuzun kilidini açmak için dilimizi kullanabiliriz. Demodex kirpiklerinizde yaşayan bir akar türüdür ve bazı durumlarda sivilce bile yapabilir. Tüylerimizin diken diken olması bize atalarımızdan kalan yine körelmiş bir yetenektir. Bizim şu anda hiçbir işimize yaramıyor olsa da atalarımızın vücutlarında çok daha fazla uzun kıllar varken olduğumuzdan daha büyük görünerek yaklaşan avcı hayvanlardan korumak için kullanmışız bunları. Serçe parmağınız ve ona bağlı kaslar el gücünüzün %50'sinden sorumludur. Karaciğer devamlı adı geçen bir organ olmasa da vücudumuzda 500'den fazla görevden sorumludur. İşte safra ve kolesterol üretir, kanınızı temizler, toksinleri metabolize eder, bu liste uzar da gider. Detoksu içmenize gerek yok, karaciğerinize iyi bakın, o size yeter. Güzel bir sloganla videoyu kapatalım. Eğer video hoşunuza gittiyse ve ana sayfanızda daha fazla bu tür video görmek isterseniz aşağıdaki beğen butonuna basabilir, yine aynı şekilde kanala abone olabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.